Gerçekten Osmanlı'yı padişahlar mı yönetti? Yoksa onların arkasında, gölgelerin arasında tek bir güç mü vardı? Aslında bu gücün ismini siz de biliyorsunuz fakat ölümüyle devleti duraklamaya sürükleyecek derecedeki kudretinin farkında değilsiniz. Bu kişi döneminde Padişah-ı Manevi, Vekili Mutlak gibi unvanlarla anılan Sokolu Mehmet Paşa'dan başkası değil. Bu videoda onun nasıl basit bir köyden çıkıp da Osmanlı'nın ikinci adamı olduğunu, sonrasında bu pozisyonu 3 padişah görecek kadar korumak için neler yaptığını ve ölümüyle Osmanlı'nın çöküşe gittiğini onun gözünden anlatacağım. Üstelik tüm bunları siz acı kahvelerinizi içene kadar yapacağım. Başlayalım. Benim, Bosna'nın küçük bir köyünden başlayıp Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü makamlarından olan sadrazamlığa yani padişahtan sonra gelen ikinci adam konumuna yükselişim, Osmanlı devşirme sisteminin sunduğu dikey hareketliliğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Ben 1505 yılında Bosna'nın Sokoloviç köyünde doğdum. Osmanlı zamanının da köyümün adı Sokol idi. O yüzden ismim tarihe Sokollu olarak geçti. Eğitimime dayımın rahip olduğu Mileşeva Manastırı'nda başlamış ve burada papaz yardımcısı olarak görev yapmıştım. Bu manastırda tanımadığım beyler için verilen bir yemek esnasında yüksek sesle ilahi okumakla görevliydim. Bu sırada yayabaşı Yeşilce Mehmet adında bir bey hitabetimden ve duruşumdan epey etkilenmişti. Yeşilce Mehmet Bey, o dönem padişah olan Kanuni Sultan Süleyman adına köyümüze devşirme amacıyla çocuk bulmaya gelmiş ve benim için ailemle konuşmaya gitmişti. Ailem ve manastırdaki din adamı akrabalarım beni devşirme olarak vermemek için Yeşilce Mehmet Bey'e rüşvet teklif etmişlerdi. Fakat benim alnımda büyük bir talih ve ikbal işareti gördüğünü, başıma devlet kuşu konduğunu ve benim ileride padişahın yakınında çok yüksek makamlara geleceğimi söyleyerek ailemi ikna etmişti. Böylece Osmanlı'nın üst kademelerine kadar uzanan büyük yolculuğum başlamış oldu. İlk durağım Edirne Sarayı'ydı. Orada Mehmet adını alarak Türk ve Müslüman kültürüyle yetiştirilmeye başladım. Burada zekam ve 2 metreyi aşan boyum sayesinde diğerlerinden sıyrılarak Osmanlı'nın en üstün yeteneklilerinin alındığı Enderun Mektebi'ne geçtim. 20 yıl boyunca burada eğitim aldıktan sonra 1541 yılında kapıcıbaşı olarak çıktım. 1546 senesinde ise senin de duyduğun bir isim olan Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatı üzerine kaptanı deryalığa atandım. Bundan sonra da sırasıyla Rumeli Beylerbeyliği, vezirlik ve son olarak da sadrazamlık mevkilerinde bulundum. Sadrazamlığa yeni geldiğim vakitlerde yani 1565 yılında Osmanlı Devleti Malta'nın fethiyle meşguldü. Aynı dönemde Avusturya'da taht değişmiş, eski kral ile olan barış antlaşmasının yenilenmesi de gündemdeydi. Yapılan görüşmeler sonuç vermemesi üzerine sefer hazırlıklarına başladık. Bu savaş sırasında yaşadığım bir olay karşısında verdiğim karar, siyasi dehamı kanıtladığım bir dönüm noktası oldu. 7 Ağustos 1566 tarihinde başlayan kuşatma yaklaşık bir ay sürmüştü. Padişahın hastalığı nedeniyle kuşatmanın tüm sorumluluğu benim omuzlarıma kalmıştı. Kuşatma sırasında askerlere moral vermek ve operasyonu yakından takip etmek amacıyla pek çok gecemi siperlerde askerlerle birlikte geçirmekteydim. Kuşatmanın yoğun bir anında siperde dururken katibim Feridun Ahmet Bey bir tehlikeyi fark etmişti. Feridun Bey beni durduğum yerden ani bir hamleyle çekti ve üzerine doğru yıkıldım. Yere düşmemden hemen sonra az önce durduğum noktaya kaleden atılan küçük bir top mermisi düştü. Eğer Feridun Bey bu müdahaleyi yapmasaydı isabet almam kaçınılmazdı. Nitekim aynı noktaya düşen mermi orada bulunan 3 kişinin şehit olmasına neden olmuştu. Bu olay Feridun Ahmet Bey'in benim katımdaki güvenini sarsılmaz bir noktaya taşıdı ve onun sadrazamını en yakın sırdaşı yani katibi sır olarak yükselmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu olay benim için büyük bir olay olsa da hayatımın dönüm noktasını yaşadığım bir başka olay olmuştu. Son görevim olan sadrazamlığı tam 15 yıl boyunca yaptım. Bu görevim süresince 3 padişah değişti lakin devletin direği yerinden bile oynamadı çünkü padişahın da arkasında yöneten bir el olarak ben vardım. Böylesine gücü sadece kendi yeteneklerime değil, devlet kademelerine yerleştirdiğim geniş bir akraba ve sadık adamlar ağına dayandırmıştım. Henüz sarayda yeni görevliyken akrabalarımı Bosna'dan İstanbul'a getirtmiş ve onların eğitimlerini denetleyerek yüksek makamlara hazırlamıştım. Bunlardan biri olan yeğenim Mustafa Paşa'yı önce Bosna Sancakbeyliğine, 1566 yılında ise stratejik önemi çok büyük olan Budin Beylerbeyliğine atadım. Mustafa Paşa'nın kardeşi Lala Mehmet Bey'i Bosna Sancakbeyliğine, diğer bir akrabam olan Ferhat Paşa'yı ise Kilis Sancakbeyliğine getirdim. Ayrıca 1562'de 2. Selim'in kızı İsmihan Sultan ile evlenerek damat unvanını almış, böylece hanedanın bir parçası haline gelerek dokunulmazlığımı artırmıştım. Bunların dışında 1557'de Sırp Patrikhanesi'ni yeniden açtırarak başına kardeşimi getirmiş, böylece Balkanlardaki Hristiyan tebaayı da bu aile bağı üzerinden kontrol altında tutmuştum. Tüm bu bağlarım sayesinde padişahın gölgesinde Osmanlı'yı fiilen yönetiyordum. Fakat böylesine bir gücü elde etmekten de zor olan devam ettirmekti. Bunu da Zigetvar seferindeki verdiğim dahiyane karar sayesinde başarmıştım. Kuşatmanın en hararetli döneminde iç kalenin düşmesine çok az bir zaman kala Kanuni Sultan Süleyman 6-7 Eylül 1566 gecesi hayata gözlerini yummuştu.
Padişahın vefatı sırasında yanında sadece ben, Sır Katibi Feridun Ahmet Bey ve padişahın özel hizmetindeki birkaç kişi bulunuyordu. Padişahımızın vefatı kalenin düşmesine çok yakın bir vakitte gerçekleşmişti. Ordunun moralinin bozulmasını ve bir yönetim krizinin çıkmasını önlemek için bu durumu yaklaşık 3 hafta boyunca gizledim. Padişahın vefat ettiği gece Kütahya'da bulunan Şehzade Selim'e gizli bir mektup göndererek onu derhal tahta geçmesi için davet ettim. Sır, ordu Zigetvar'dan zaferle ayrılıp Belgrad'a yaklaşana kadar korundu. Ölüm haberi açıklandığında askerler arasında büyük bir üzüntü ve huzursuzluk baş göstermişti. Bunun üzerine askerleri teskin etmek için etkileyici bir konuşma yapmış, yeni padişah 2. Selim'in cülûs bahşişi ve zam sözlerini ileterek disiplini yeniden sağlamıştım. 2. Selim, orduyu Belgrad'da karşılamış ve burada resmi olarak padişahlık alametlerini üstlenmiştir. Padişahın vefatını gizlemeyi karar vermem sayesinde hem Zigetvar seferinden galibiyetle dönmüş hem de benim desteklediğim şehzade olan 2. Selim'in tahta geçmesini sağlayarak yeni padişahın minnetini kazanmıştım. 2. Selim, babasının aksine devlet işlerine doğrudan müdahale etmek yerine idareyi büyük ölçüde bana bırakmıştı. Bu durum benim, Selim'in 8 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğu fiilen tek başıma yönetmeme ve tarihçiler tarafından padişahı manevi olarak adlandırılmama zemin hazırladı. Tüm bu Osmanlı Devleti'ndeki kuvvetime rağmen ölümüm de bir o kadar kolay oldu. Bir Osmanlı sadrazamını öldürmek o kadar kolay olmazdı. Fakat içeriden biri yardım ederse işler değişir. Sadrazam olduğum süre boyunca Osmanlı gücünü sadece askeri fetihlerle değil, küresel ticaret yollarını kontrol ederek ve yumuşak güç kullanarak uzak coğrafyalara yaymak istemiştim. Bu doğrultuda en büyük hayallerimden biri, Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirerek Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birbirine bağlamaktı. Bu projenin amacı, Rusya'nın güneye inişini engellemek, İran'ı kuzeyden kuşatmak ve Orta Asya'daki Türk Müslüman topluluklarıyla doğrudan temas kurarak hac ve ticaret yollarını açmaktı. Ancak teknik zorluklar ve Kırım Hanı'nın projeye isteksizliği nedeniyle başarısız oldu. Bir diğer büyük projem ise Süveyş kanalıydı. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki hegemonyasına son vermeyi amaçlamıştım. Bu sayede Osmanlı donanması doğrudan Hindistan'a ulaşabilecek ve baharat yolu tekrar canlanacaktı. Fakat bu projeye özellikle Lala Mustafa Paşa gibi rakiplerim karşı çıktılar. Projeleri devletin kaynaklarını tüketen hayali bir teşebbüs olarak nitelendirerek padişahı da bu yönde etkilediler. Osmanlı'da tüm kuvvetime rağmen her zaman istediğimi yaptıramıyordum. Lala Mustafa Paşa gibi güçlü rakiplerim bana engel oluyordu. Bunun en somut örneği Kıbrıs seferidir. O vakitlerde Kıbrıs Venediklilerin elindeydi ve ben de onlarla olan barışın bozulmasına şiddetle karşı çıkıyordum. Zira benim temel endişem Kıbrıs'a yapılacak bir saldırının Avrupa'da büyük bir Haçlı ittifakına yol açmasıydı. Ayrıca o dönemde İspanya'da baskı gören Müslümanlara yardım edilmesini ve enerjinin Don Volga veya Süveyş kanalı gibi küresel projelere harcanmasını savunuyordum. Fakat özellikle Lala Mustafa Paşa gibi rakiplerim fetih hareketini destekliyordu. Sultan II. Selim, rakiplerimin etkisiyle fethe karar verince hazırlıklar başladı. 1 Ağustos 1571'de yapılan savaşlar neticesinde Kıbrıs'ı ele geçirdik. Fakat korktuğum başımıza geldi ve Haçlı ordusu toplanarak üzerimize yürüdü. Tarihe inebahtı deniz savaşı olarak geçen bu olayda ağır bir yenilgi aldık ve düşman kuvvetleri tüm donanmamızı yaktı. Bunun üzerine düşman elçisine o meşhur sözleri söyledim. Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar. Dediğim gibi oldu ve donanmanın tamamının bir kış süresinde yeniden yapılmasını emrettim. Bu olayın üstünden birkaç sene geçti ve 2. Selim yaşadığı bir hastalık sonucu vefat etti ve yerine oğlu 3. Murat geçti. O vakitten itibaren benim için işler hiç iyi gitmedi. 3. Murat saraydaki gücümden rahatsızlık duymaya başlamış, devlet idaresini tek bir güçlü sadrazama bırakmak yerine, gücü saray favorileri, nedimler ve harem kadınları arasında paylaştırmayı tercih etmişti. Bunun üzerine bir de bana karşı güçlü bir muhalif cephe oluştu. Özellikle padişahın çok yakın yardımcısı Şemsi Ahmet Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Koca Sinan Paşa gibi isimler, otoritemi sarsmak için ittifak kurmuşlardı. Bu isimler, padişahla doğrudan iletişim kurarak beni devlet kararlarında ve tayinlerde devre dışı bırakmaya başladılar. Son olarak da devlet makamlarında bana yakınlığıyla bilinen Feridun Bey'in uzaklaştırılması ve akrabam olan Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa'nın komplo kurularak idam edilmesiyle benim de sonum gelmişti. 12 Ekim 1579 tarihinde konağıma, ikindi divanı sırasında bir derviş geldi ve bir arzuhal sunmak istediğini belirtti. Bunun üzerine bana yaklaşan derviş, koynundan çıkardığı bir hançeri doğrudan kalbime sapladı ve kısa bir süre sonra vefat ettim. Ölümüm bu kadar kolay oldu yani. Düşmanlarım için kolay oldu ama benden sonra Osmanlı için hiç kolay olmadı. Ben koca bir imparatorluk gemisinin hem dümenini tutan hem de makinesini onaran usta bir kaptan gibiydim. O gemiden ayrıldıktan sonra fırtınalı sularda geminin rotası sık sık değişmeye ve hızı yavaşlamaya başladı. Oysa gemi ihtişamından bir şey kaybetmedi.
Benim ölümüm Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik çağının sonu ve uzun bir siyasi ve ekonomik istikrarsızlık döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarihten sonra devlet görevlileri için önemli olan devlet çıkarları değil, kişisel nüfuzları olmuştur. Ama asıl sormamız gereken bir soru var. Ben Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlı'yı kurtaran bir adam mıydım, yoksa imparatorluğu tek bir beyne kilitleyen kişi miydim? Cevabı sizlere bırakıyorum.